Bu anlatacağım hikaye öyle sıradan bir icadın hikayesi değil. Bu dünyayı değiştiren, şehirlerimizin sesini, seyahat etme şeklimizi, hatta kurduğumuz hayalleri bile yeniden şekillendiren bir makinenin doğuş öyküsü. Evet, bu soru çok önemli. Çünkü bu soru bizi her şeyin başladığı o ana götürüyor. Bir mühendisin inatçı hayalinin ve eşinin inanılmaz cesaretinin tarihin akışını nasıl bambaşka bir yöne çevirdiğini anlamak için önce o günlerin dünyasına bir gidelim. Hadi zamanda şöyle bir geriye gidelim. 19. yüzyılın sonlarındayız. Her şeyin bugünden çok ama çok farklı olduğu bir dünyadayız. Şöyle bir hayal edin, o dönemde ulaşım demek atlı arabalar demekti. Sokaklar tamamen nal sesleriyle çınlıyordu. Fabrikaları, trenleri ise devasa gürültülü buhar makineleri çalıştırıyordu. Hava, kömür dumanının kokusuyla doluydu. Evet, endüstrinin kralı buhar makineleriydi ama bazı mühendislerin aklında devrim gibi bir fikir filizlenmeye başlamıştı. Bu devasa gücü daha küçük, daha taşınabilir bir hale getirebilir miyiz? İşte bu içten yanmalı motor fikri henüz emekleme aşamasındaydı. Çoğu insan tarafından ciddiye bile alınmayan bir hayaldi aslında. O dönemdeki şüphecilik öyle böyle değildi. Sadece halk arasında değil, en tepedekiler bile bu fikre burun kıvırıyordu. Hatta Alman imparatorunun bile atsız araba fikrine "ne gerek var canım" dediği söylenir. Kilise ise işi bir adım daha ileri götürüp bu icada şeytani bir taşıt adını takmıştı. Yani insanlar bu fikre hem korkuyla hem de büyük bir alayla yaklaşıyordu. İşte tam da bu şüphe ve alaycılık ortamında hikayemizin kahramanı Carl Benz sahneye çıkıyor. Mannheim'daki o küçücük atölyesinde büyük bir hayalin peşindeydi. Carl Benz'in yolu hiç de kolay değildi. Bunu baştan söylemek lazım. Mühendislik eğitiminden sonra kurduğu ilk şirketler battı. Ama o pes etmedi. Bütün enerjisini verimli çalışan o içten yanmalı motoru yaratmaya odakladı. Yıllar süren çalışmaların ardından nihayet hayalini ete kemiğe büründürmeye çok yaklaşmıştı. Benzin dehası sadece bir motor yapmakla sınırlı değildi aslında. O, adeta modern otomobilin temelini oluşturan bir sistem tasarladı. Düşünsenize, buji, o küçük kıvılcım olmasa yakıt ateşlenmez. Karbüratör, hava ve yakıtı en doğru oranda karıştırmasa motor verimli çalışmaz. Radyatör olmasa motor hararet yapar, yolda kalır. Bu parçaların her biri tek başına o dönem için birer devrim niteliğindeydi. Tabii tüm bu teknik tehanın arkasında çok büyük bir mücadele vardı. Benzin projesi defalarca iflasın eşiğine geldi ve işte o anlarda onu ayakta tutan en büyük güç eşi Bertha'ydı. Bertha sadece yaparsın demekle kalmadı, bütün çeyizini, tüm mal varlığını kocasının bu atsız arama hayaline yatırdı. İnanılmaz bir inanç. Ve sonunda tüm bu mücadelelerin, hayallerin, uykusuz gecelerin ve patentlerin sonucunda 1886 yılında tarih sahnesine o makine çıktı. Peki neden özellikle buna dünyanın ilk otomobili diyoruz? Çünkü daha önceki denemeler hep prototip olarak kalmıştı. Ama Carl Benz bu icadın patentini aldı ve daha da önemlisi 25 tane üreterek sattı. Yani bu artık bir deney değil, ticari bir üründü. Bir endüstrinin ilk adımıydı. Şimdi teknik özelliklerine bir bakalım. Günümüz standartlarıyla bakınca komik geliyor değil mi? Tek silindir, bir beygirden bile az güç, saatte en fazla 16 kilometre hız. Ama kendinizi 1886 yılına ışınlayın. Bu adeta bir devrim demekti. O üç tekerlekli tasarım da aslında kontrolü kolaylaştırmak için yapılmış çok akıllıca bir tercihti. Halkın bu kendi kendine giden, pat pat diye sesler çıkaran makineye ilk tepkisi ise hiç de olumlu olmadı. İnsanlar ya korktu ya da dalga geçti. Hatta yetkililer o kadar ileri gitti ki Benz'in atölyesinin önüne asker dikip aracın sokağa çıkmasını engellemeye çalıştılar. Bu büyük icat toplum tarafından reddedilip tarihin tozlu sayfalarına karışmanın eşiğindeydi. Tam da Carl Benz'in umutlarının tükendiği, her şeyin bittiği sanıldığı o anda hikayenin akışını tamamen değiştirecek biri direksiyona geçti, eşi Bertha Benz. İşte bu gerçekten inanılmaz bir cesaret anıydı. Bertha, kocasının icadının öylece unutulup gitmesine izin vermeyecekti. Bir sabah Carl da uyurken iki oğlunu da yanına alarak motorvageni atölyeden sessizce çıkardı ve tarihin ilk uzun mesafeli otomobil yolculuğunu başlattı. Hedef neydi peki? 106 kilometre uzaktaki annesinin evi.
Düşünün, bu mesafe daha önce hiç denenmemişti. Carl, aracı hep kısa mesafelerde, düz yollarda test etmişti. Barta ise onu yokuşlara, tozlu patikalara, yani gerçek dünyanın ta kendisine sürdü. Tabii ki yolculuk güllük gülistanlık geçmedi. İlk büyük sorun neydi dersiniz? Yakıt bitti. Şimdi düşünün, etrafta tek bir benzin istasyonu bile yok. Peki Berta ne yaptı? Çözümü inanılmaz derecede yaratıcıydı. Berta, yol üstündeki bir şehir eczanesine girdi ve o zamanlar leke çıkarıcı olarak satılan petrol bazlı bir solvent olan Ligroin'den satın aldı. İşte o an, o küçük eczane farkında olmadan tarihin ilk yakıt ikmal noktasına dönüştü. Bitmedi. Başka bir sorun, tozlu yollarda gitmekten yakıt hattı tıkandı. Berta panik yapıp "Eyvah, ne yapacağız?" demek yerine şapkasından o uzun iğnesini çıkardı ve tıkanıklığı kendi başına açtı. Bu an onun sadece cesur değil, aynı zamanda ne kadar pratik ve mekanik zekaya sahip bir kadın olduğunu da gösteriyor. Ve belki de en önemli anlardan biri. Yokuş aşağı inerken o zamanki ahşap frenler aşırı ısınıp neredeyse işe yaramaz hale geldi. Berta ne yaptı? En yakın kasabadaki bir ayakkabıcıya gitti ve frenlerin üzerine kösele, yani kalın deri parçaları çaktırdı. Ve böylece tamamen ihtiyaçtan, farkında bile olmadan dünyanın ilk fren balatasını icat etmiş oldu. Berta'nın bu yolculuğu başarıyla tamamlaması sadece bir şehre varması demek değildi. Bu aslında yepyeni bir çağın başlangıcıydı. Bu yolculuğun haberi gazetelere kulaktan kulağa yayıldığında her şey değişti. İnsanların o güne kadarki korkusu ve alaycılığı bir anda hayranlığa ve büyük bir meraka dönüştü. Berta'nın bu cesur yolculuğu dünyanın en etkili pazarlama kampanyası olmuştu. Çünkü insanlar artık bu makinenin işe yaradığını kendi gözleriyle görmüştü. İşte bu yolculuktan sonra ilk siparişler yağmaya başladı. Carl Benz, eşinin yolda karşılaştığı sorunları dinleyip onlardan ders çıkararak aracı geliştirdi. Mesela yokuşlar için yeni bir vites ekledi. Çok kısa bir süre içinde de Benz şirketi dünyanın en büyük otomobil üreticisi haline geldi ve modern otomobil endüstrisinin temelleri işte böyle atıldı. Peki, Mannheim'daki o küçük atölyede başlayan bu hikayenin günümüzdeki yansıması, mirası nedir? Kısacası o 3 tekerlekli, gürültülü makine bize sadece bir yerden bir yere gitmenin yeni bir yolunu sunmadı. O, bireysel özgürlüğün, yepyeni endüstrilerin ve bugün bildiğimiz modern dünyanın kapısını araladı. Ve her şey o ilk patentle ve o ilk cesur yolculukla başladı. Bu hikaye bize şunu çok net bir şekilde hatırlatıyor. Bazen en büyük değişimler tek bir kişinin fikri ve bir başkasının o fikri hayata geçirme cesaretiyle başlar. Bizi gelecekte bekleyen bir sonraki büyük devrim ne olacak ve onu ateşleyecek o cesareti kim gösterecek? İşte bunu bize sadece zaman gösterecek.